Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır çıtır çok lezzetli bir baklava tarifi hazırladım. Sadece 12 bezeden yaptığım bu baklava gerçekten çok lezzetli oluyor. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Baklavanın ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. Bunun için tencereye 5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Daha sonra 5 su bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra yarım limonun suyunu sıkarak ocağın altını yüksek ateşe getiriyorum ve şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Baklavamızda şerbetimizi soğuk, tatlımızı sıcak kullanacağız. O yüzden ilk olarak şerbetimi hazırlamakla başladım. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum ve 20 dakika kaynatıyorum. Baklavanın çıtır olması için şerbetin kıvamlı olması oldukça önemli. 20 dakikanın sonunda oldukça kıvamlı ve çok güzel bir şerbet elde ettim. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Şerbetim soğurken ben de hemen hamurumu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı suyu alıyorum. Yine tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Bir adet yumurta ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. İsteyen elma sirkesi de kullanabilir. Son olarak bir fiske tuzu ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. En son unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar çırptıktan sonra artık bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. Kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullanıyorum. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hazırladığımız hamurun çok yumuşak olması gerekiyor. O yüzden ununuzu lütfen kontrollü şekilde ekleyin. Böylelikle kıvamını çok daha iyi ayarlayacaksınız. Hamur toparlanıncaya kadar bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Hamurun kolay bir şekilde açılması ve açma esnasında yırtılma olmaması için hazırladığınız hamurun yumuşak olması gerekiyor. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Oldukça yumuşak, çok güzel bir hamur elde ettim. Şimdi hazırladığım hamuru tezgaha alıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için tezgaha aldığınızda un serpmenize gerek kalmıyor. Tezgahta en az 4-5 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Hazırladığınız hamuru ne kadar güzel yoğurursanız baklavanız o kadar güzel olur. Gördüğünüz gibi yumruklayarak yoğuruyorum. Bu yoğurma yöntemi de oldukça etkili. Böylelikle hamurunuz çok daha özlü ve kaliteli oluyor.
Yeteri kadar yoğurdum ve çok güzel bir hamur elde ettim. Şimdi hazırladığım hamuru 12 eşit bezeye ayıracağım. İlk olarak hamuru yuvarlıyorum. Daha sonra ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurları 6 eşit bezeye böleceğim. Bezeleri daha eşit alabilmek adına hamuru silindir haline getiriyorum. Bezelerimizi hazırladıktan sonra 1 saat boyunca dinlendireceğiz. Süre sonunda hemen baklavalarımızı yapıp son şeklini vereceğiz. Kestiğim hamuru yuvarlayarak kenara alıyorum. Ve tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Yuvarlayarak kenara alıyorum. Bezelerimin tamamını hazırladım. Şimdi tepsiye bol miktarda nişasta koyuyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Tepsiye bolca nişasta serptikten sonra hazırladığım bezelerin her yerine de nişastayı bulayarak tepsiye koyuyorum. Tüm bezeleri hazırladım. Şimdi temiz bir poşetin içerisine koyarak 1 saat dinlendiriyorum. Bu süre zarfında lütfen üzerini poşet ile kapatın ve hava almasın. Bezelerimi 1 saat boyunca dinlendirdim ve artık açılmak için hazır. Bir tane bezemi tezgah alıyorum. Kalanların üzerini yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Hamuru açmak için altına üstüne bol miktarda nişasta koyuyorum. Elimle biraz açtıktan sonra oklavayla olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Aklınızda soru işareti kalmaması için hamuru açma esnasında hiçbir kesinti yapmadım. Hamurun ne kadar kolay açıldığını ve açma esnasında en ufak bir yırtılma dahi olmadığını sizlere göstermek istiyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Yufkayı açarken arada bir nişasta serpebilirsiniz fakat çok fazla nişasta kullanmayın. Şayet hamurunuzda çok fazla nişasta olursa baklavanızda hamurlaşma olur. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Hamur açma esnasında şekli çok düzgün olmayabilir. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Bunlara hiç takılmayın. Sadece hamuru olabildiğince ince ve büyük açmaya özen gösterin. Hamur ne kadar ince açılırsa baklavanız o kadar çıtır çıtır olur. Yufkayı yeteri kadar açtım ve hazırladım. Şimdi hamuru ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde oklavaya sardım. Daha sonra büzgü haline getirdim ve görmüş olduğunuz gibi açıyorum. Yufkayı tezgaha aldıktan sonra şimdi rondodan geçirdiğim cevizi ortasına koyuyorum. Tarifim için toplamda 400 gram ceviz kullandım. İsteyen fıstık veya fındık da kullanabilir. Tercih tamamen sizlere kalmış. Cevizi hamurun tam ortasına koyduktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi verev olacak şekilde hamuru rulo yapıyorum. Tabi bu esnada da ne çok sıkı ne de çok gevşek olmaması gerekiyor. Çok sıkı sarmanız halinde baklavanız kuru olur. Çok gevşek sarmanız halinde de şekli düzgün olmayacaktır. Gördüğünüz gibi hamuru hazırladım. Bir kez daha göstermek istiyorum.
Cevizi hamurun ortasına koyduktan sonra verev olacak şekilde hamuru rulo yapıyorum. Hem hazırlaması hem de şekil vermesi oldukça basit bir tarif. Üstelik çok da lezzetli oluyor. Şimdi hazırladığım hamuru tepsiye alıyorum. Kenarlarından artan fazlalıkları gördüğünüz gibi kesiyorum. Tabii bu kenarlardan artan fazlalıkları da ayrı bir borcam alıyoruz. Hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Ve hazırladıktan sonra tepsiye diziyorum. Tüm baklavamı hazırlayıp tepsiye koydum. Üzeri için 1,5 su bardağı sıvı yağ kullanıyorum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde bolca sürüyorum. Sıvı yağ yerine isteyen tereyağı veya margarin de kullanabilir. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Baklavamı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Yağın tamamını baklavanın üzerine döktükten sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi kesiyorum. Baklavamın tüm aşamaları artık bitti. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. Bu da o kenarlarından artan hamurlar. Aynı şekilde üzerine sıvı yağ sürüyorum. Baklavam piştikten sonra bu baklavayı da fırına koyarak pişireceğim. ...45 dakikanın sonunda pişen baklavayı fırından çıkartıyorum ve bir 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakikanın sonunda ilk sıcaklığı çıkan baklavanın üzerine buz gibi şerbeti döküyorum. Baklavanın şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendireceğiz. 2 saatin sonunda güzelce şerbetini çeken baklavamızı servis edebiliriz. Baklavam artık sunum için hazır. Üzerine toz fıstık serpiyorum. Gördüğünüz gibi hem çok gösterişli hem de oldukça bereketli bir tarif. Bu güzel baklava tarifimi bayramda mutlaka deneyin diyorum. Harika görüntüsü ve lezzetiyle çıtır çıtır baklavam artık servis için hazır. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Baklavamı hemen servis tabağına alarak sizler için bir de doku testi yapmak istiyorum. Şerbetini tam çeken çıtır çıtır harika bir tarif oldu. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Gördüğünüz gibi baklavam gayet güzel şerbetini çekti ve içerisinde hiçbir kuru yer kalmadı. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz
Bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.